Trump'ın İran savaşı dünyayı nasıl bir krize sürükledi? Amerika ve İsrail İran'a koordineli bir saldırı başlattığında dünyanın gözü Tahran'daki patlamalara çevrildi. Hamenei öldürüldü, devrim muhafızlarının komuta kademesi tasfiye edildi. İran'ın hava savunma ağı büyük ölçüde zayıflatıldı. Askeri açıdan bakıldığında operasyon sahada planlanan tahribatı oluşturmuştu. Ama bir gerçek var, savaşlar sadece askeri sonuçlarıyla ölçülmüyor. Asıl soru olarak şunu sormamız gerekiyor. Bu operasyonun küresel ekonomiye, enerji piyasalarına, gıda güvenliğine ve milyarlarca insanın günlük hayatına maliyeti ne oldu? Bu sorunun cevabı Tahran'daki enkazda olmadığı gibi Washington'daki strateji belgelerinde de yok. Çünkü olaylar sanki tek bir ülkeye yönelik yerel bir savaşmış gibi başladı ama çok kısa süre içinde kıtaları sarsan bir domino etkisine dönüştü. İşin çarpıcı yanı şu ki bu kontrolsüz yangının en ağır faturasına Orta Doğu ile birlikte enerji yolları felç olan ve üretim çarkları durma noktasına gelen Asya ödüyor. Neden böyle olduğunu anlamak için önce bir haritaya bakmamız gerek. İran Savaşı başladığında Tahran elindeki en ölümcül ekonomik silahı çekmekte tereddüt etmedi. Hürmüz Boğazı'na kilit vurdu. Savaşın başından bu yana en az 22 sivil geminin vurulmasıyla sigorta şirketleri çekildi. Sevkiyatlar durdu. Uluslararası Denizcilik Örgütü verilerine göre Körfez'de 20.000 denizci mahsur kaldı. Personel tahliyesi ve değişimi yapılamadığı için onlarca ticari gemi hareket kabiliyetini yitirdi. İşte o anda dünya ekonomisinin şah damarı kesildi. Bu tıkanmanın boyutunu beraber somutlaştıralım. Hürmüz kapandığında sadece arabanızın deposu boş kalmaz. Tarladaki gübre biter, fabrikadaki çelik üretimi durur ve inanın internetin hızı bile yavaşlar. Bahsettiğimiz yerin genişliği sadece 33 kilometre. Hatta yakın zamanda Tahran, Boğaz'dan geçen ticari gemilerden seyir ücreti alınmasını ve bu gelirle bölgesel bir fon oluşturulmasını öngören Hürmüz yasası üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Bu yasa taslağının temel dayanağı Boğaz'ın güvenliğini sağlayan ve çevresel risklerini üstlenen tarafın İran olduğu iddiasına dayanıyor. İranlı yetkililer yıllık 20.000'den fazla geminin geçtiği bu stratejik su yolunda verilen hizmetlerin karşılığının ödenmesi gerektiğini savunuyor. Bahsettiğimiz dar su yolundan her gün yaklaşık 20 milyon varil ham petrol ve petrol ürünü taşınıyor. Bu dünya deniz yoluyla taşınan petrolün 1/4'inden fazlasına, toplam küresel petrol tüketiminin ise yaklaşık %20'sine karşılık geliyor. Sadece petrolde değil, küresel sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin %19 ile 22 arasındaki kısmı da buradan akıyor. Bunun büyük bölümü Katar'dan çıkıyor ve gideceği yerse Asya. Son olarak Husiler de savaşa katıldı. فإن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبالتوكل عليه نفذت أول عملية عسكرية وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافا عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة. تأخر انخراط الحوثيين في هذه الحرب إلى جانب إيران لم يكن ناتجا عن تقديرات ذاتية أو تلكؤ أو خلل في الجاهزية، وإنما كان تكتيكا مدروسا ضمن غرفة عمليات المحور بشكل مسبق، بحيث يتم ادخار الحوثيين إلى مرحلة لاحقة من هذه الحرب يكون فيه دخول الحوثيين مؤثرا بشكل أكبر نظرا للمميزات التي تملكها الجماعة وتتموضع في مسرح عمليات يمكن أن يكون مؤثرا بشكل كبير جدا، بخلاف مثلا الدور التكتيكي الذي يمكن أن يقوم به حزب الله أو الفصائل العراقية. الحوثيون ورقة استراتيجية مهمة واستثمرت فيها إيران منذ وقت مبكر وأعتقد Onlar da Babül Mendeb'i kapatmayı değerlendiriyorlar. Beklenen müdahalenin ilk adımı sadece Amerika ve İsrail değil, genel olarak geçiş yapan gemilere yönelik kapsamlı bir deniz ablukası olacak. Kızıldeniz'le Hint Okyanusu'nu bağlayan Mendeb, küresel ticaretin kilit noktalarından biri. Bu stratejik yolun da kapanması küresel ekonomiye ağır bir darbe vurur. Dünya deniz ticaretinin %12'si ve deniz yoluyla taşınan petrolün %10'u doğrudan bu rotayı kullanıyor. Günlük 4 milyon varillik bu enerji akışının kesilmesi petrol fiyatlarını daha da artırır. Asıl yıkıcı senaryo ise Hürmüz ve Babül Mendeb boğazlarının aynı anda kapalı kalması olacak. Bu çifte kriz Körfez ülkelerini deniz ticaretinden tamamen koparıp bölgesel gerilimi küresel bir tedarik çöküşüne dönüştürür. Boğazların kapanmasıyla ticari gemiler mecburen Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu'na yönelir. Zorunlu rota değişikliği sefer sürelerini ortalama 15 gün uzatırken gemi başına 1 milyon dolarlık ek maliyet getirir. Dış ticaretinin %95'ini deniz yollarıyla yapan Hindistan gibi ülkelerse bu sarsıntının en büyük kaybedenleri arasına girer.
إغلاق اثنين من أهم المضائق العالمية اللي تمر منهما التجارة والنفط وغيره سيحدث ربما شلل إلى مستوى معين، وربما يحدث ارتباك في سلاسل الإمداد وفي أسعار الطاقة، ربما تحدث قفزة في هذه الأسعار وغيرها. وهذا هو ما تراهن عليه إيران، أن يؤدي دخول الحوثيين في هذه الحرب إلى تشكيل ضغط هائل يعني تتحرك من خلاله الأسواق وينشأ عنها ضغط يمكن أن يؤدي إلى إيقاف الحرب. Bu durumlar sebebiyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Kızıldeniz ve Umman Körfezi'ne uzanan sınırlı boru hatlarıyla bir çıkış yolu arıyor. Üretimlerinin küçük bir kısmını buralara kaydırabiliyorlar. Ancak Kuveyt, Katar ve Bahreyn için hiçbir kaçış yolu yok. Bu ülkelerin petrol ve doğalgaz ihracatı durma noktasına geldi. Piyasalar bu şoka saniyeler içinde yanıt verdi. Brent petrolün varil fiyatı tıkanmanın hemen ardından $100 barajını paramparça ederek yukarı fırladı. Şimdi hafızalarınızı tazeleyin ve 1973 petrol ambargosunu hatırlayın. O dönemde OPEC üyesi Arap ülkeleri batıya petrol akışını kestiğinde fiyatlar 4 katına çıkmıştı. Dünya ekonomisi o günlerde hem fiyatların çılgınca arttığı hem de işlerin bıçak gibi kesildiği durgunluğa teslim olmuştu. İnsanlar hem hayat pahalılığıyla boğuşuyor hem de çalışacak iş bulamıyorlardı. Bugün kapımızdaki şoksa ölçek olarak o krizden çok daha büyük ve çok daha yıkıcı bir güce sahip. Fakat bu şokun küresel faturası herkese eşit dağıtılmıyor. Yükün aslan payını doğrudan Asya sırtlanıyor. Hürmüz'den geçen ham petrol ve sıvılaştırılmış doğalgazın %80'inden fazlası doğrudan Asya pazarlarına akıyor. Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi devler boğazdan geçen tüm petrolün yaklaşık %70'ini tek başlarına tüketiyor. Bu rakamlar bize şunu söylüyor. Hürmüz kapandığında Asya'nın enerji damarları bir anda kesildi ve koca bir kıta nefessiz kaldı. Tabii Asya tek bir blok değil. Krizin her ülkeyi vurma biçimi ve şiddeti çok farklı. Kimin ne kadar dayanabileceğini anlamak için ülkelerin rezervlerine yani zor günler için sakladıkları petrol depolarına ve tampon kapasitelerine yakından bakmak gerek. Çin'le başlayalım. Pekin 1,4 milyar varillik devasa bir stratejik petrol rezervini elinde tutuyor. Bunun yanı sıra Rusya ve Orta Asya üzerinden gelen kara boru hatlarıyla enerji akışını sürdürme şansına sahip. Yurt içindeki kömür, rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi de oldukça güçlü. Kısacası Çin bu krize en hazırlıklı giren aktör konumunda. Very reliable supply from Russia. So I think from a supply stability perspective, we can weather through a short period of time. But I think over the long run, it's going to cause a huge trouble because overall, the world's oil supply is very much limited. If you knock out, 10 to 15% on a long-term basis, that's going to have a huge implication. Çin'in daha çok karşı karşıya olduğu durum şu anda işsizlik ve güncel olaylarda bunu oldukça etki ediyor. 消费的反扑，但其实近几年的话，一个是房价下跌比较严重，另外是失业率上升。那我觉得其实最近的就业环境啊，还有我们的一个消费环境，都是一个下行的趋势。如果你问我作为普通人的感受是怎样的，我觉得大家是有一个比较大的不安定感在这里的。 Enerji açığını tamamen kapatamasa bile sarsıntıyı göğüsleyecek mekanizmaları var. Japonya tarafında da güçlü rezervler ve spot piyasadan yüksek fiyatla alım yapabilecek bir mali güç mevcut. Ancak Tokyo'nun enerji ithalatındaki Orta Doğu bağımlılığı %95 seviyelerinde. Finansal kapasitesi yüksek olsa da fiziksel kırılganlığı ürkütücü boyutta. Olaylar devam ederse Japonya'ya uzun vadede petrol akışı durur. Depolardaki stoklar bittikten sonra benzin, mazot ve elektrik üretimi için yakıt sıkıntısı baş gösterir. Hindistan'a geldiğimizde tablo iyice kararıyor. Yeni Delhi'nin rezervleri ancak 60 günlük tüketimi karşılayacak düzeyde. 1,4 milyar insanın enerji talebi düşünüldüğünde bu rakam oldukça yetersiz. डर लगेगा ना, कहाँ से खाना बनेगा पकेगा, नहीं बुकिंग नहीं होगा तो आएगा कैसे? बुकिंग हो जाएगा, चलो 10 दिन का टाइम दे रहा है, 2 दिन पर आएगा ना, आशा तो रहेगा जो चलो 2 दिन में बाटला आएगा। बाकी बुकिंग नहीं हो रहा है, कल परसों से हम लोग ट्राई कर रहे हैं। Ülkede yüz milyonlarca hane yemek pişirmek için doğrudan Körfez'den gelen LPG'ye muhtaç durumda. Fiyatlar fırlayınca devlet sübvansiyonları hızla eridi ve sokaklar şiddetli protestolara teslim oldu. Dünyanın en büyük 5. ekonomisinde bile sosyal patlamalar birkaç hafta içinde kendini gösterdi. आम्हाला कशावरून वाटतं की देश पुढे चाललाय तर फक्त सिटीमध्ये जातोय, कारण की तिकडे मेट्रो फ्लाईटची सोयी सुविधा असल्यामुळे तिकडे वाटतंय तसं की ते हा देश पुढे चाललाय, परंतु ग्रामीण भाग हा जिथे आहे तिथेच आहे अजून. त्याच्यामुळे मला असं वाटत नाही की देश पुढे गेलेला आहे.
Tayland'ın elindeki rezerv yaklaşık 60 gün, Filipinler'in ise 45 ila 60 gün arasında. Filipinler hükümeti çaresizce ulusal enerji acil durumu ilan etmek zorunda kaldı. Endonezya'nın 20 günlük yakıt stoğu bulunurken devlet bütçesi artan fiyatları karşılamaya çalışmaktan ciddi biçimde sarsıldı. Vietnam ise bölgedeki en ince enerji kalkanına sahip ülke. 20 günün altında rezervleri var. Üstelik Vietnam'ın su ürünleri yetiştiriciliği ve hayvancılık sektörü tamamen ithal yeme bağımlı ilerliyor. Yani orada yaşanan enerji krizi anında mutfaktaki gıda fiyatlarına yansıyor. Avrupa bu savaşa zayıf ve çaresiz anında yakalananlardan biri. 2025 ve 2026 kışının soğukları kıtayı vururken doğalgaz stokları zaten %30 seviyelerine kadar erimişti. Shell, Avrupa'nın Nisan ayında yakıtının tamamen bitebileceği konusunda dünyaya acil durum uyarısı yayınladı. Diğer taraftan yıllardır Dubai gibi şehirler dünyanın en güvenli ve en lüks vitrinleri olarak pazarlandı. Ancak savaşın gerçekleri bu imajı tek bir gecede yerle bir etti. Emirliklerin finans ve havacılık gibi kilit sektörleri bu savaştan doğrudan ve ağır bir darbe aldı. Son bir ay içinde Dubai ve Abu Dhabi borsaları 100 milyar doların üzerinde değer kaybetti. We're talking about inflation rates increasing. We're talking about increased oil and gas prices. We're talking about disrupted supply chains, and it's going to impact everyone. And starting with low-income countries, they're going to feel the bite with the inflation and the price costing right away. Normal people as far wide as in North America, to Asia, to Sub-Saharan Africa, Europe, are going to feel the crunch, especially as we're talking about this in March. We're still towards the end of the winter season in some of these economies. And that's why we need to have a very quick resolution to the conflict at hand. Bölgedeki havayolu şirketleri 18.400 uçuşu iptal etti. Bu krizin temelinde altyapı çöküşü de var. Bölgedeki içme suyunun %90'ından fazlası deniz suyunu arıtan devasa tesislere bağımlı. Kuveyt ve çevresindeki arıtma merkezlerine yönelik saldırılar bir su krizini tetikleme potansiyeli taşıyor. Kriz sadece su kesintileriyle de sınırlı kalmadı. Bu coğrafya tükettiği her 100 kalorinin 80'i için doğrudan Hürmüz rotasına mahkum. Boğazın kapanması ve deniz trafiğinin durması gıda fiyatlarının aniden yükselmesi ve pazar raflarının hızla boşalması demek. Tedarik zincirindeki bu kopuş sadece bölgeye değil, küresel gıda pazarında doğrudan vurdu. Dünyadaki sülfür tedarikinin %45'i tek başına Körfez ülkelerine ait. Sülfür eksikliği küresel gübre üretiminin durması anlamına geliyor. Bu alanda bir krizin patlak vermesi Brezilya'daki soya fasulyesi üretiminden diğer kıtalardaki temel tarım ürünlerine kadar tüm hasat süreçleri için tam bir felaket denebilir. Geçmişteki büyük krizlerle bugün yaşadıklarımız arasında devasa bir uçurum var desek yanlış olmaz. 1. ve 2. Dünya Savaşı sırasında devletler sınırlarını kapatıp kendi yağlarıyla kavrulabiliyordu. O günlerde büyük güçlerin sanayi çarkları sadece kendi topraklarına dönerdi. 1970 yıllarındaki petrol krizleri temelde bir enerji darboğazı oluşturmuş, sistem yara alsa da küresel üretim bir şekilde ayakta kalmayı başarmıştı. Bugünse tarihte eşi benzeri görülmemiş bir karşılıklı bağımlılık dönemi yaşanıyor. Dünyada hiçbir devlet kendi başına ileri teknoloji bir ürünü üretemiyor. Tedarik zincirleri küresel çapta dağılmış durumda. Bir çipin mimarisi Amerika'da tasarlanıyor. Üretim için gereken kritik mineraller Afrika'dan çıkarılıyor. Döküm işlemleri Tayvan'da yapılıyor ve montaj Çin'de tamamlanıyor. Bu derece derin bir sinayi ve finansal entegrasyon küresel ekonomiyi son derece kırılgan bir yapıya dönüştürüyor. Yaşanan güç geçişi süreci tek kutuplu dünya düzeninin aşınması ve çok kutuplu bir rekabetin başlamasıyla doğrudan ilgili diyebiliriz. Geçmişte büyük güçler birbirlerini askeri cephelerde alt etmeye çalışırdı. Günümüzde ise bu rekabet tedarik zincirleri, yarı iletken teknolojileri, nadir toprak elementleri ve finansal yaptırımlar üzerinden yürütülüyor. Venezuela, İran, Grönland hatta Arktik'teki mücadeleyi bu bağlamda okuyabiliriz. Literatürde karşılıklı bağımlılığın silahlaşması olarak adlandırılan bu yeni çatışma türü çok daha sinsi ve yıkıcı ilerliyor. Devletler birbirlerine o kadar bağlı ki rakibini ekonomik olarak boğmak isteyen aslında kendi nefesinde kesmek zorunda kalıyor. Ticaret savaşları ve teknolojik ambargolar üretim maliyetlerini artırarak küresel refahı eritiyor. Sistemin bulaşıcılık hızı ve kırılganlığı krizlerin etkisini yıllara değil aylara indirgiyor. Modern küresel ekonomi dayanıklılık üzerine değil maliyetleri düşürmek için
için tam zamanında üretim modeli üzerine kuruldu. Eskiden büyük stoklarla çalışan sistemler artık lojistik ağlarından gelen anlık tedariklerle ayakta duruyor. Küresel bir geçiş noktasındaki ufak bir tıkanıklık veya bölgesel bir çatışma kısa sürede tüm dünyada tedarik zincirlerini koparıp enflasyonu fırlatmaya yetiyor. Dünyanın en büyük güçleri birbiriyle rekabet ederken aslında o gücü var eden küresel ekonomik sistemin taşıyıcı kolonlarını kesiyorlar. Güvenlik kaygıları ekonomik verimliliğin önüne geçtikçe korumacılık artıyor. Bu durum hali hazırda dengesiz olan küresel refah dağılımını çok daha derin bir istikrarsızlığa sürüklüyor ve küresel ekonomiyi her geçen ay yeni bir şoka açık hale getiriyor. Trump'ın İran savaşı dünyayı nasıl bir krize sürükledi? Amerika ve İsrail İran'a koordineli bir saldırı başlattığında dünyanın gözü Tahran'daki patlamalara çevrildi.